Herkese merhaba, ben İzzet Camcıoğlu. Bu videoda size yurt dışından sipariş verirken dikkat etmemiz gereken konuları göstermeye çalışacağım. Bunun için de 3 farklı ürünün siparişini birlikte vereceğiz. Haydi başlayalım. İlk olarak AliExpress'in mobil uygulamasından uçuş kartının siparişini verelim. Bunun için uçuş kartının ismini arama motorunun ekranına yazıyoruz. Ardından da RC parçaları ve aksesuarları kategorisinde araması için ikinci seçeneği tıklıyoruz. Şimdi çıkan sonuçları filtrelemek için öncelikle sağ üstten filtreleye tıklıyoruz. Kategoriler bölümüne dokunmayacağız. Çünkü onu zaten seçtik. Ardından da alt kısımdan 4 veya daha fazla yıldıza sahip olan satıcıları göstermesi için işaretleyelim. Sonrasında ise sıralama seçeneği olarak en uyumlu olanı değil de sipariş sayısı en çok olanı önce göstermesi için üst taraftan sipariş sayısına tıklıyorum. Bu aşamada karşımıza birçok seçenek çıkıyor. Sayfanın altına doğru gittikçe farklı setler ve farklı fiyatlar farklı satıcılardan mevcut. Ancak ben bunun karşılaştırmasına bu videoda girmeyeceğim çünkü çok uzun olur. Onun yerine benim almayı düşündüğüm setin detaylı olarak incelemesine bakacağız. Ürüne tıkladığımızda karşımıza detaylı olarak açıklaması ve içeriği çıkıyor. Altında satıcının kaç yıldız aldığı, bu üründen kaç adet sipariş ettiği ve kaç kişinin istek listesinde olduğunu görüyoruz. Ekranı aşağı doğru kaydırdığımızda geri bildirimleri, satıcıya sorulan sorular ve yanıtları ve en önemlisi ürün açıklamasını görüyoruz. Açıklamaya girdiğimizde de alacağımız ürünle ilgili detaylı açıklamalar mevcut. Burada da en önemli kısım paket içeriğini incelememiz. Bu paket içeriğini incelemek önemli çünkü satıcı resimlere koyduğu her şeyi göndermekle yükümlü değil. Ancak paket içeriğinde yazdığı her şeyi göndermek zorunda. Paket içeriğinde olması gerekenleri işaretliyorum. Ürün elime ulaştıktan sonra da bu ürünlerin hepsinin gönderilip gönderilmediğini kontrol edeceğim. Eğer herhangi bir eksik varsa AliExpress üzerinden o ürün bedeli kadar iade talep edebilirim. Şimdi gelelim en önemli konulardan biri olan kargo konusuna. Ekranda görüldüğü gibi bu satıcı China Post'un hava yoluyla kayıtlı bir şekilde Türkiye'ye ücretsiz sevkiyat imkanı sunduğunu görüyoruz. Şimdi de bu yazının üzerine tıklayarak diğer kargo seçeneklerimize de bir bakalım. İlk olarak en çok karşımıza çıkan iki taneyi görüyoruz. Birincisi China Post'un kayıtlı olan kargosu, diğeri de AliExpress Standard Shipping dediğimiz kargo şekli. Öncelikle bu iki tanesini inceleyelim. Bunun her ikisinde ortak özelliği her ikisi de çıkış yaptığı ülkenin devlet kargosuyla yola çıkar ve bizim ülkemize girişi PTT ile yapar. PTT ile dağıtılır. Özel kargo olmadıkları için genelde fiyatları daha ucuz, yalnız teslimat süreleri daha uzundur. En büyük avantajları ise gümrüğe takılma ihtimali özel kargolara göre çok daha düşüktür. Bu ikisi arasında ise benim önerim China Post olacaktır. Çünkü benim şu ana kadar getirdiğim kargolarda China Post ile gelenler her zaman daha çabuk geldi. Alttaki iki tanesi özel kargo olduğu için onları eliyorum. Hem maliyetleri fazla hem de gümrüğe takılma ihtimalleri yüksek olduğu için. Bu satıcının sunduğu imkan sebebiyle AliExpress'te 3 dolarlık bir ekstra ödeme çıkarken China Post ücretsiz olduğu için bu alışverişi China Post ile seçiyorum. Artık satın almaya geçebiliriz. Şimdi satın ala tıkladığımızda satıcının bize telemetri ile ilgili sunduğu iki seçenek karşımıza çıkıyor. Ben 433 modelini seçiyorum. Buradan sonra kredi kartı ve adres bilgilerini giriyoruz. Bu kısımları videoda paylaşamıyorum. Bu işlemleri başarıyla tamamladıktan sonra ana ekrana geri dönüyoruz. Şimdi buradan hesabıma giriyoruz. Burada sevkiyat bekleyen siparişlerde bir yazdığını görüyorsunuz. Bu siparişimizin ödemesinin onaylandığını ve sevkiyat aşamasına geçtiğini bize gösteriyor. Tıkladığımızda detaylarına girdiğimizde satıcının kargoya vermesi için toplamda 7 günlük bir süresinin olduğunu görüyoruz. Teslimat bilgilerine tıkladığımızda da kargonun beklemede olduğunu görüyoruz. Şimdilik bu siparişi burada bırakalım ve ikinci siparişimize geçelim. İkinci siparişte drone'un gövdesini sipariş edeceğim. Burada ilk siparişle aynı olan adımları hızlı bir şekilde geçiyorum. Sevkiyat aşamasına geldiğimizde bu satıcının bize sadece AliExpress'i sunduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla AliExpress'le devam ediyoruz. En sonunda da siparişi tamamlıyoruz. Ödeme sonrası ana ekrana geri dönüyoruz ve diğer siparişteki gibi hesabımına girdiğimizde burada sevkiyat bekleyen siparişlerde bizim yeni siparişimizin olmadığını görüyoruz.
Geriye gelip ödeme bekleyen siparişlere baktığımızda burada da olmadığını görüyoruz. Bu durumda ana ekrana geri dönüyoruz. Hesabıma değil siparişlerin başlığına giriyoruz. Siparişimiz burada görünüyor. Detayları için tıkladığımızda da 24 saatlik bir zaman verdiği ve bu zaman içerisinde ödemenin onaylanacağını söylüyor. Bu AliExpress sistemiyle ilgili bir durum. Bununla ilgili hiçbir şey yapmamıza gerek yok. 24 saat içerisinde onay olup kargolama süreci başlayacaktır. Şimdi ilk siparişimize geri dönelim. Seçeneklerden hesabıma baktığımızda artık onay bekleyen ürünler arasında 8 tane kargo görünüyor. Bu sırada başka ürünler de sipariş ettiğim için bunlardan biri de bizim uçuş kartımız. Siparişimizin detaylarına girdiğimizde 60 günden başlamış bir geri sayımın olduğunu görüyoruz. Bu satıcıdan satıcıya değişen bir süre olmakla birlikte bizim en çok dikkat etmemiz gereken süre de bu. Bu süre sonunda hiçbir şey yapmazsak eğer para satıcıya aktarılmış olacak. Yapılması gerekenlerden kısaca bahsedeyim. Öncelikle bu süre 10 günün altına indiyse ve ürün elinize ulaşmadıysa satıcı ile iletişime geçmekte fayda var. Durumu anlatan bir mesaj ile birlikte teslimat süresinin uzatılmasını talep edebilirsiniz. Çoğunlukla olumlu dönüş alırsınız ama cevap gelmezse 6 gün kala dispute butonu yani tartışma butonu ile bir tartışma açılır. Bu satışta yolunda gitmeyen bir durum olduğu anlamına gelir. Satıcının yaptığınız işleme 5 gün içerisinde cevap verme zorunluluğu var. Bu yüzden 6 gün kalınca mutlaka tartışmayı açmak gerekiyor. Aksi halde satıcının parası tartışmaya cevap vermeden yatabilir. Bu durumda eğer sizin sorununuzu satıcı çözmezse devreye AliExpress girecektir ve kesinlikle alıcı lehine sonuçlanacaktır. Bu süreci en geniş hatlarıyla anlattım. Bir sonraki videoda bu süreçte yaşanan sorunlar ve çözümlerini göstereceğim. Son olarak 3. siparişimizi de mobil uygulama yerine internet sitesi üzerinden yapalım. Bunun için ilk olarak internet sitesinde giriş yapa tıklıyoruz. Ardından açılan ekranda sağ üst kısımda gördüğünüz yarım QR kod işaretine tıklıyoruz. Ekranda şu anda siyah bantla gördüğünüz yerde bir QR kod çıkıyor. Ardından cep telefonuyla mobil uygulamayı açıyoruz. Yukarıdaki kamera simgesine tıklayıp aşağıdan QR kodu seçiyoruz. Ve ekranda çıkan kodu telefonumuza okutuyoruz. Daha sonrasında gir butonuna tıkladığımızda otomatik olarak kendi üyeliğimizle internet sitesine giriş yapmış olacağız. Şimdi burada mobil uygulama ile benzer olan kısımları hızlıca geçeceğim. Üst taraftaki arama sekmesine arayacağımız ürünü yazıyoruz. Çıkan sonuçları üst taraftan filtreler uygulayabiliriz. Ancak benim alacağım ürün belli olduğu için doğrudan ürüne giriyorum. Şimdi ilk aşamada burada karşımıza iki farklı seçenek çıkıyor. Biri 4 motorlu set, 93 dolar fiyatı, diğeri 6 motorlu set 140 dolar fiyatı. Bu aşamada yanılmamak önemli. Ben 6 motorlu bir multikopter topladığım için 6'lı seti seçiyorum. Ardından sayfanın alt kısmında hızlıca geçeceğim. Ürünle ilgili detaylı bilgiler, satıcı ile ilgili yorumlar, satıcının toplam işlem sayısı ve bunun gibi birçok detaya ulaşabilirsiniz. Son aşamaya geçmeden önce bir de satıcı kuponlarından bahsedeyim. Bu her satıcının kendi adına sunduğu bir imkan. Buraya tıkladığımızda farklı miktardaki alışverişler için belirlenmiş farklı miktardaki indirim kuponlarını görüyorsunuz. Ben benim alışverişimi kapsayan indirim kuponunu daha önce şimdi alına tıklayarak işaretledim. Artık her şey hazır olduğuna göre siparişimizi tamamlayabiliriz. Buradan sonraki basamaklarda adresimiz ve kredi kartı bilgilerimizi giriyoruz. Şu anda ekranda kuponun da seçili olduğunu görebilirsiniz. Son olarak Confirm and Pay butonuna tıklayarak işlemimizi tamamlıyoruz. Sipariş tamamlanırken ben küçük bir ayrıntıdan daha bahsedeyim. Bir önceki videoda tek seferde aynı üründen en fazla 2 tane getirebileceğimizi söylemiştim. Ancak şu anda 6 tane motoru sipariş ettim. Bunun çözümü şu şekilde. Ben bu siparişi vermeden önce satıcı ile iletişime geçerek Türkiye'deki koşullardan kısaca bahsettim. Ve bu ürünleri bana ayrı ayrı her bir motoru tek bir parça halinde göndermesini rica ettim. Bununla ilgili eğer ekstra bir kargo ücreti çıkarsa bunu da karşılayabileceğimi söyledim. Satıcı ekstra bir ödemeye gerek olmadığını, ürünleri bu şekilde kargolayabileceğini söyledi ve ardından ben de siparişi verdim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda sipariş takibi basamaklarını kısaca göstermeye çalışacağım. Herkese kırımsız uçuşlar dilerim.